Hiç düşündünüz mü? Bir uçak etrafındaki dünyayı nasıl algılar? Aslında onların da kendilerine özgü duyuları var. Hatta bu duyular onları bir kuştan bile daha hassas yapabiliyor. İşte şimdi bu duyuların yani göstergelerin o eski analog kadranların mekanik zekasından başlayıp günümüzün pilotlarına adeta süper güçler veren cam kokpitlere uzanan inanılmaz yolculuğuna çıkıyoruz. Bakın, yolculuğumuz aslında tam olarak bu iki dünya arasında. Solda sadece ve sadece dışarıdaki hava akımının gücüyle çalışan o dahiyane basitlikteki mekanik göstergeler, sağda ise saniyeler içinde binlerce veriyi işleyip pilotun önüne seren modern bir Airbus A380 kokpiti. Bir yanda saf fizik kanunları, diğer yanda ise işlemciler ve yazılımlar. Peki nasıl oldu da havacılık bir avuç kadrandan ibaret bu gösterge panelinden adeta bir ekran duvarına dönüştü? İşte bu sorunun cevabı teknolojinin ve insan zekasının son yüzyıldaki baş döndürücü evriminde gizli. Gelin bu yolculuğun adımlarını birlikte takip edelim. Her şey en temelden başlıyor. Uçağın adeta dokunma duyusu gibi çalışan, inanılmaz basit ama bir o kadar da hayati enstrümanlardan. Bu aletler, dış dünyadaki fiziksel değişimleri doğrudan algılayıp pilota en temel bilgileri sunuyordu. Şu mekanizmanın güzelliğine bakın. Bir metalik şeritli termometre. Olay tamamen fizik. Farklı genleşme özelliklerine sahip iki metal şeridi alıp birbirine yapıştırıyorsunuz. Hava ısındıkça metallerden biri diğerinden daha fazla uzuyor. Bu da şeridin bükülmesine neden oluyor. İşte bu küçücük bükülme bir ibreye hareket ettiriyor ve pilot dışarının kaç derece olduğunu anlıyor. Ne bir çip var ne de bir kablo. Tamamen mekanik bir zeka. Uçuşta en kritik şeylerden biri motorun sağlığıdır. Bunun için de sıcaklığını bilmeniz gerekir. İşte termokup sistemi de tam olarak bunu yapıyor. Motorun en sıcak noktalarından biri olan buji kontasındaki sıcak bağlantıyla kokpitteki göstergenin içindeki soğuk bağlantı arasında bir sıcaklık farkı oluşuyor. Bu fark kendi kendine minicik bir elektrik voltajı üretiyor. İşte bu voltaj pilota motorun ne kadar ısındığını an be an gösteriyor. Yine basit ama müthiş etkili. İyi ama ya pilot ufuk çizgisini göremiyorsa? Düşünsenize zifiri karanlık bir gece ya da görüşün sıfır olduğu yoğun bir bulutun içindesiniz. İşte tam da bu noktada havacılığın gerçek sihirbazlarından biri, jiroskoplar, sahneye çıkıyor. Bir pusula sizi hangi yöne gittiğini söyleyebilir, evet, ama düz mü uçuyorsunuz yoksa tehlikeli bir şekilde yan mı yattınız ya da daha kötüsü baş aşağı mı gidiyorsunuz? İşte bu sorunun cevabını pusula veremez. Bunun için yapay bir ufuk çizgisine ihtiyacınız var. Bu yapay ufkun kalbinde de işte bu alet yatıyor, jiroskop. Aslında temel prensibi çok basit. Hızla dönen bir tekerlek, yani bir rotor düşünün, fizik kuralları gereği bu rotor uzayda sabit kalma eğilimindedir. Yani siz etrafındaki uçağı ne kadar eğip bükseniz de o merkezdeki tekerlek hep başladığı pozisyonu korumaya çalışır. İşte bu özellik pilota uçağın ufka göre gerçek duruşunu gösteren o kritik göstergenin temelini oluşturur. Elbette bu jiroskopların dönebilmesi için bir güce ihtiyaçları var. İlk ve en zekice yöntemlerden biri uçağın dışına yerleştirilen bir venturi tüpüydü. Uçak havada ilerledikçe bu tüpün içinden geçen hava hızlanıyor ve bir vakum yani bir emiş gücü yaratıyor. İşte bu emiş gücü ince borularla kokpite taşınıp jiroskopları bir fırıldak gibi döndürüyor. Düşünsenize uçağın kendi hareketi, kendi göstergelerine güç veriyor. Ne kadar akıllıca değil mi? Tabii zamanla daha güvenilir ve istikrarlı bir yönteme geçildi. Doğrudan motordan güç alan vakum pompaları. Genellikle bu kuru tip pompaların içinde hızla dönen karbon kanatçıklar var. Bu kanatçıklar, jiroskopik aletlerin ihtiyaç duyduğu o sabit ve güvenilir emiş gücünü sürekli olarak sağlıyor. Peki neden iki farklı sistem var? Şöyle ki, hava tahrikli olanlar ucuz ve diyelim ki uçağın tüm elektriği gitti, yine de çalışmaya devam edebilirler. Ama kötü yanı, yüksek irtifalarda performansları düşebiliyor. Elektrikli jiroskoplarsa çok daha hassas, çok daha istikrarlı ve irtifadan hiç etkilenmiyorlar. Ama tabii ki çalışmak için elektriğe bağımlılar. İşte bu yüzden çoğu uçakta bir güvenlik önlemi olarak her iki sistemin bir karışımı bulunur. Yani biri arızalanırsa diğeri her zaman devrededir. Tam bir yedeklilik felsefesi. Şimdi de yön bulmanın en temel, en eski enstrümanına gelelim. Pusulaya. Manyetik kuzeyi göstermek kulağa basit bir iş gibi geliyor olabilir ama işin içine tonlarca metalden oluşan bir uçak girdiğinde o görünmez manyetik kuvvetler her şeyi alt üst edebilir.
Basit bir mıknatıslı pusulanın tek bir işi vardır. Dünyanın manyetik kuzeyini göstermek. Teoride bu doğru. Ama pratikte uçağın kendi dev metal gövdesi, motorları, hatta içindeki kablolardan geçen elektrik bile pusulanın kafasını karıştıran bir manyetik alan cümbüşü yaratır. Bu hataların da 3 ana kaynağı var. Birincisi, sert demir manyetizması dediğimiz uçağın çelik parçalarındaki kalıcı mıknatıslanma. İkincisi, yumuşak demir manyetizması. Bu da dünyanın manyetik alanının uçağın demir kısımlarında geçici olarak bir etki yaratması demek. Ve son olarak tabii ki tüm o kablolardan geçen elektrik akımları da kendi manyetik alanlarını oluşturarak pusulayı saptırır. İşte teknisyenler bu sapmaları tek tek hesaplayıp düzelterek pusulanın olabildiğince doğru çalışmasını sağlamak zorundadır. Ve şimdi hikayemizin en büyük kırılma noktasına geliyoruz. Onlarca ayrı ayrı mekanik kadrandan tüm bilgileri tek bir yerde toplayan güçlü bilgisayar ekranlarına geçtiğimiz o dijital devrime, yani cam kokpite hoş geldiniz. Ve sakın bu teknolojinin sadece devasa yolcu uçaklarına özel olduğunu düşünmeyin. Bakın solda, küçük bir eğitim uçağında bile görebileceğiniz bir Garmin G1000 sistemi var. Sağda ise dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380'in 15 geniş kokpiti. Cam kokpitler artık havacılığın her seviyesinde standart haline geldi. Peki cam kokpit tam olarak ne anlama geliyor? Aslında özetle mekanik göstergelerin yerini alan dijital ekranlar sistemi diyebiliriz. Ama asıl büyüsü onlarca farklı kaynaktan gelen veriyi tek bir ekranda birleştirebilmesi. Mesela ana uçuş ekranı yani PFD size uçağın duruşu, hızı, irtifası gibi en hayati bilgileri tek bakışta sunar. Çok fonksiyonlu ekran yani MFD ise haritayı, hava durumunu, motor verilerini gösterir. Bütün bunların sonucunda ne oluyor? Pilotun durumsal farkındalığı yani etrafında ne olup bittiğini anlama kapasitesi kat kat artıyor. Modern kokpitlerin getirdiği en devrimci özelliklerden biri de kesinlikle sentetik görüş. Bu sistem, uçağın hafızasındaki detaylı bir arazi veri tabanını kullanarak dış dünyanın 3 boyutlu, sanal bir görüntüsünü pilotun ekranında oluşturuyor. Yani pilot, zifiri karanlıkta veya sıfır görüşte bile önündeki dağları, tepeleri, vadileri sanki gündüz gözüyleymiş gibi görebiliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir yetenek. Elbette bu kadar çok veriyi işleyebilen güçlü bilgisayarlar, sadece güzel ekranlar sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda kazaları daha olmadan önlemek için uçağı ve çevresini sürekli olarak izleyen çok daha akıllı güvenlik sistemlerini de mümkün kılıyor. Mesela Airbus'un ECAM gibi hiyerarşik uyarı sistemleri. Bunlar uyarıları önem sırasına göre sınıflandırıyor. Seviye 3 yani kırmızı en tehlikelisi. Motor yangını gibi bir durumda sürekli çalan bir sesli uyarıyla birlikte ekranda belirir ve derhal müdahale etmenizi ister. Seviye 2 yani sarı bir dikkat uyarısıdır. Yakıt arızası gibi bir durumda tek bir bip sesiyle sizi uyarır ama panik yapmanıza gerek yoktur. Seviye 1 ise yine sarıdır ama sessizdir. Genellikle bir sistemin yedeğini kaybettiğiniz gibi sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bir başka hayat kurtaran sistem de AGPVS, yani geliştirilmiş yere yakınlık uyarı sistemi. Bu sistemi uçağın etrafına ve planlanan rotasına görünmez bir güvenlik balonu çizen bir koruyucu melek gibi düşünebilirsiniz. Bu arazi açıklık tabanı sayesinde sistem uçağın farkında olmadan bir dağa veya tepeye tehlikeli bir şekilde yaklaşıp yaklaşmadığını sürekli kontrol eder. Ve bu sistemin en güzel yanı tehlikeyi pilota çok basit bir dille anlatması. Navigasyon ekranındaki arazi renklerle kodlanmıştır. Siyah renk endişelenecek bir alan olmadığını söyler. Yeşil ve sarı noktalar arazinin yüksekliğini belirtir ama eğer ekranda yekpare sarı bir alan belirirse bu dikkat et yaklaşık 60 saniye içinde bir sorun olabilir demektir. Eğer o alan yekpare kırmızıya dönerse artık sistemin size acil manevra yap hemen yüksel diye bağırdığını anlarsınız. Evet, basit mekanik kadranlardan başlayıp etrafındaki dünyayı neredeyse gören, hisseden ve tehlikeleri önceden sezen akıllı sistemlere geldik. Peki bu enstrümanlar daha da akıllanmaya devam ederken kokpitteki pilotun rolü gelecekte ne olacak? İnsan ve makine arasındaki bu hassas denge nasıl şekillenecek? İşte havacılığın bir sonraki devriminin cevabını aradığı en büyük soru da bu.